İlmiyle amel etmeyenin cezası büyüktür diyor imam. Bunu Hak Teala bize şu ayetiyle haber veriyor. Onun misali, ilmiyle amel etmeyen kimsenin misali, üzerine kitap yüklenen himara benzer. Himar. Ne demek Arapçada himar? Eşek. İşte bizim tefsir derslerimize gelen insanların Arapça bilgisi gittikçe gelişiyor. Görüyorsunuz kardeşler. İlmiyle amel etmeyen kişi kitap yüklü katıra benzer, eşeğe benzer diyor Kur'an. Şimdi eşeğin sırtına 200 tane kitap yüklesen. Şimdi arabaya kardeşler kitapları yüklüyorlar, buraya getiriyorlar. Araba alim olur mu? Kitap getirdiği için buraya. Alim olur mu? Olmaz. Eşek de alim olamaz. O kitapları okuyup, sırtında taşıyıp ya da hafızasında taşıyıp, kitapların emrettiği gibi, bildirdiği gibi yaşamayan da o eşek gibidir. Diyor Mevla Teala Hazretleri. Bak insan ama eşekleşti. İlmiyle amel etmediği için. Eşek kitaptan ne anlar? Yalnız yükünü taşır ve yorulur. Bir kimsenin ilmi çoğalınca Allah'tan korkusu da çoğalmalıdır. Bilgi çoğaldıkça Hakk'a karşı itaat ve ibadet de artmalıdır. Bir, korkuyu arttırır bilgi. İki, itaati ve ibadeti de arttırır. 5 vakit namaz ona yetmez, nafilelerle kendisini geliştirir. Daha fazla nafile yapar. Namazlardan sonra yaptığı zikirler ona yetmez. Günlük zikir tavsiyeleri, farklı farklı zikirler, zikrine ekler. Gün içinde çalışıyorken, işine gidiyor, geliyorken kendisini geliştirir. Bak yetmiyor, ibadet de artıyor. Ey ilim iddiasında bulunan, hani ağlama? İlmin var diyorsun, insanları Allah'a sevk ettiğini söylüyorsun, gözyaşın nerede diyor, ağlaman yok. İlim geldiği zaman bir adamın kalbi yumuşar. Kalbine yağmur yağar. Allah'tan gelen bir rahmet. Buna feyiz denir. Bir bereket. Bu geldiği zaman da gözleri yaşarır. Nerede yaşaracak gözler? Halkın arasında değil. Evinde yaşaracak. Vaizler burada çok ciddi tehlike içindedir. Halkın arasında ağlayan vaizler en çok sevilenlerdir. En çok riyayı yapanlar da onlardır. BKZ, FETÖ. Dünyanın en çok vaaz verirken ağlayan adamı. Yanında yerleyen insanlar var. Hocamız ağlarken yanında yerliyor falan. Ağlıyor, ayınlıyor, etrafındaki insanlar ağlamaya başlıyorlar falan. Dünyanın en kaliteli hocası o idi. Çünkü en çok ağlayan o. Riyaya düşme durumu en çok buradadır. Bu yüzden vaizler, vaaz verenler, ilim öğretenler vaaz verirken ağlaması gelse bile mümkün olduğu kadar kısacak. Durdurmaya çalışacak. Git evinde ağla. Riyaya girme ihtimali çok yüksek. Riya ise İslam'da en tehlikeli işlerden bir tanesi. Muhammed Aleyhisselam bunu gizli şirk olarak tasnif ediyor. Yani ibadeti Allah için yapmama, insanların sevgisi, övgüsü için yapma. Bizim bir hocamız var, sohbet verirken bir ağlıyor, bir ağlıyor. Çok ihlaslı, çok ihlaslı. Allah bunu istemiyor. Git evinde ağla kardeşim.